Evet, Uzun Adamlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte BMW 520i'nin detaylarını inceleyeceğiz. Bu videodaki aracımız 520i, yani 1.6 litrelik motora sahip bir versiyon bu. 170 beygir, 250 Nm'de de bir torku var. Tabii bu 1.7 tonluk E segmenti, büyük veya bizim tabirimizle, Türkiye'deki tabirle makam aracı olarak sayılan bir arabayı 1.6 litrelik motor ne kadar götürüyor? Yakıt tüketimi nasıl? Aracın dinamikleri nasıl? Tabii ki de bu bir BMW sportif olacak tabii ki de. Hep birlikte göreceğiz. İyi seyirler. Aracımız Executive Luxury Line, yani sınıfının en dolusu, en dolu 520 diyebiliriz bunun için. 2017 F10'un son kasası, bu makyajlı kasanın sonu. Bundan sonra G serisi çıkıyor. Burada da çok özel jantlarımız var. Diğer BMW 5 serilerinden çok daha iyi duruyor. Diğerlerine göre çok daha havalı duruyor. Bunlar 18 inç. 18 inç jant dedik. İçerisinde de dolu dolu fren disklerimizi görebiliyoruz. Büyük fren disklerimiz, büyükçe bir kaliperimiz bulunuyor. 1.7 tonluk bir aracı durdurmak için yeterli. Bunu da tekrardan test edeceğiz zaten. Sürüşte görürüz. Bu aracımız makyajlı kasa. Önceden sinyallerimiz çamurluk üzerinde bulunuyordu. Şu anda onun yerine burada bir krom detayımız bulunuyor. Burada sinyalimiz aynalar üzerine alınmış durumda. Bu aracın da cam çıtaları ve ayna üstündeki plastik trimlerimiz piano black dediğimiz siyah parlak trimle değişmiş durumda. Bu araç dediğimiz gibi makyajlı kasa olduğu için ön tamponunda ufak tefek değişiklikler bulunuyor. Farında ufak tefek değişiklikler bulunuyor. Onun dışında dışarıda çok fazla bir değişiklik göremiyoruz F10'un makyajlı kasasında. Evet, şimdi aracımızın arkasındayız. Gördüğünüz gibi 520i yazımız burada devam ediyor. Fakat bu araç yurt dışında 2 litre benzinli motorla satıldığı için hala burada 20 ibaresini görebiliyoruz. Normalde diğer modellerde beklediğimiz gibi 516 olmasını beklerdik. Fakat 5 serisine BMW yakıştıramamış. Bu yüzden 520i olarak kalmış. Burada güncellenmiş LED stoplarımız bulunuyor. Çok tatlı duruyorlar. Bu kasanın gerçekten ikonlaşmış, efsaneleşmiş stopları diyebiliriz. Otomatik bagaj kapağımız bulunuyor. Bunu da arkaya gelmişken söyleyebiliriz. Otomatik açılıp kapanabiliyor. Anahtardan da burada tuşumuz var. Çift egzoz çıkışımız var. Burada 1.6 litrelik motor olmasına rağmen burada büyükçene 2 adet egzoz çıkışımız var. Evet, gelin bir de aracın bagajına bakalım. Bagajımız anahtar üzerinden de buradaki logonun altındaki düğmeden de otomatik olarak açılabiliyor. Bagajımızda vakum bulunmakta. 4 kapıda da olduğu gibi bu BMW'lerin biraz da ikonik özelliklerinden biri. Burada tabii bizim yıkama malzemelerimiz var. Diğer çekim malzemelerimiz var. Bagajımız 520 litre. Gerçekten geniş ve içerisinde kullanılan halı kalitesi olsun, döşeme kalitesi olsun gerçekten diğer test ettiğimiz araçlara göre çok güzel. Bu sağ tarafta da derince bir göz bulunuyor. Tabii bu 520 litreye alınmış mı alınmamış mı bilmiyorum ama burada da neredeyse 25-30 litrelik bir hacim var, size sunulmuş. Bagajı kapatmak isterseniz de burada bulunan tuştan otomatik olarak tekrar kapatabilirsiniz. Bagajımız da bu şekilde. Bagajımız da soft close, yani vakumlu tarzda dediğimiz şekilde kapanıyor. Onun haricinde 520 litrelik bagaj hacminin yanı sıra 70 litrelik de büyük bir yakıt kapasitesi bulunuyor bu aracın. Arka taraftan da söyleyeceklerim bu kadardı. Aracımızın kaputunu açmış bulunuyoruz. Motorumuz burada. Bahsetmiştik, 1.6 litre. Bu yurt dışında Almanya'da satılan 520i'lerdeki 2 litrelik motorun ülkemize veya bizim gibi ülkelere uyarlanmış hali. B20 kodlu motorun 1.6 litreye düşürülmüş hali. Burada kaputu açtığımızda tabii ki de E segmenti. Bu araçta 2 adet hidrolik bulunuyor. Otomatik kaputumuz kalkıyor. Kule gergilerimiz var. Bu tabii ki de bizi şaşırttı. Fakat BMW'lerin bu özelliği diyebiliriz. Burada 2 adet kule gergimiz bulunuyor. Büyükçe bir hava filtresi, hava kutusu var. Motorumuz tabii bu aracın içerisinde biraz kayboluyor diyebiliriz. Buraya çünkü 5 litre V8'ler bile sığıyor yeri geldiği zaman. Motor bölümünden de anlatacaklarım bu kadar. Şimdi aracın iç detaylarına geçebiliriz. Şimdi aracın iç kısmına geçtik. İncelememize buradan devam edeceğiz. Araç 2017 Executive Luxury paket olarak alınmış. İçerisinde neredeyse bütün opsiyonlar var. Dolu dolu bir araba.
Şimdi burada nereden başlayacağımızı bazen karıştırabiliyoruz. Çünkü bir sürü özellik var. Umarım hepsini atlamadan söyleyebiliriz. Şimdi aracın öncelikle dikkat çeken özelliği hayalet ekranı, siyah tavanı, Harman Kardon ses sistemi, yine baldır destekli, elektrikli. Ya zaten bir şey için elektrikli dememe gerek yok çünkü bu arabadaki birçok şey zaten elektrikli olarak kontrol ediliyor. Şimdi bu aracı güncel BMW'lerle kıyaslamak çok sağlıklı olmayacaktır çünkü üzerlerine birçok teknoloji gelişti. Fakat 2017 model yılına baktığımız zaman bu araçta ciddi özellikler bulunuyor. Bunlar nedir? Hayalet ekranımız. Önünde normal BMW'lerine nazaran daha büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Artı olarak iDrive o zamanlar tabii ki meşhurdu fakat bu iDrive bayağı sezgisel çalışan, üzerine çalışılmış bir teknoloji. Yine burada yer alıyor. Medya tuşlarımız, radyonun bütün butonları burada yer alıyor. Burada bildiğiniz klasik BMW vites joystick'imiz yer alıyor. Elektronik el frenimiz, auto hold, park sensörleri, DSC off tuşları, spor tuşların hepsi orta konsolda elimizin hemen altında yer alıyor. Bu da aracı kullanırken size yönelik bir araç olduğunu hissetmenize çok büyük önem arz ediyor. Orta ekranımızda CarPlay bulunmasa da, çünkü 2017 yılında CarPlay araçlarda kullanılmıyordu yaygın şekilde. Bu araçta yine Bluetooth, AUX vesaire gibi bütün teknolojiler yer alıyor. Yani 2017 yılında olabilecek bütün oyuncakları içerisinde barındıran bir araç. Yine ses sistemi olarak Harman Kardon kullanılmış. Ses sistemine zaten herhangi bir şekilde bir eleştiride bulunamayacağız. Gayet güzel, gayet tatminkar bir ses düzeyi var aracın. Premium bir ses sistemi. Siyah tavandan bahsettik videonun açılışında. Yine siyah tavanın üzerinde yer alan kocaman bir sunroof yer alıyor aslında. Buna sunroof demek istemiyorum çünkü bildiğiniz bir cam tavan gibi aracın neredeyse tavanın yarısını kaplayan bir hacme sahip ve açıkçası araca çok güzel bir ambiyans katıyor. Siyah tavan olduğunda içerinin biraz daha ışıklı olmasını sağlıyor. Şimdi bu araç premium bir araç olduğu için her tarafında deri var tahmin edebileceğimiz üzere. Her taraf yumuşacık. Yani dokunduğunuz her yer deri. Çok az bir kısmında plastik kullanılmış. O da kapının hiçbir el değmeyen noktasında. Bu araçtaki sıkıntı ne? Ya BMW kroniği, kapı içleri, özellikle yolcu tarafındaki tutma kısmı ve direksiyonu çok çabuk parlıyor ve aşınıyor. Çözümler tabii ki var. Fakat bu bir aracın kronik arızası, sorunu. Ama araçta kullanılan malzeme kalitesi gerçekten çok üst düzey seviyede. Artı olarak her araçta görmediğimiz çift cam bulunuyor mesela. Vakumlu kapılardan zaten dışarıda bahsetmiştik. Bunlar çok güzel artılar ki aracın sürüş videosundaki sessizliğini gerçekten çok ileri bir seviyeye taşıyor. Aracın arkasındayız. Bu araç tabii dışarıda da içeride de bahsetmiştik. Biraz daha büyük ailelerin tercihi, makam aracı olarak da kullanılıyor. Çok meşhur bir araç o yüzden. Çok fazla incelemesi de YouTube'da var. Tabii biz de kendi imzamızı katmak istedik. Arkada yine ben oturuyorum. Önümdeki koltuk bana göre ayarlı. Bu sizi yanıltmasın. Burada neden diz mesafesi yok diye. Baş mesafemiz sunroof olmasına rağmen şu anda iyi. Çok rahat hissediyorum. Araç hiç sizi boğmuyor. Önceki incelemelerimizde bu boğukluk hissinden hep bahsetmiştik. Bu aracın arkasında hiç öyle bir şey yok. Tabii bu araç makam aracı diyoruz. Öndeki kalite tamamen arkada da devam ediyor. Burada telefonumuzu koymak için 2 adet gözümüz var. Kol dayamanın arkasında. Burada bir adet de çakmaklık girişimiz mevcut. Yalıtım malzemesi olarak, ses ve rüzgar yalıtım malzemesi olarak kadife seçilmiş iç tarafta. Bu araca gerçekten premiumun üstüne tekrardan premium elementler katıyor diyebilirim. Burada kapı üstündeki yalıtım malzemeleri de fazla kalın çok büyük şekilde seçilmiş ki bu gerçekten bir artı katıyor. Burada 2-3 hatta 4 kademeli bir ses yalıtımı, rüzgar yalıtımı mevcut. Aracın ön tarafı ne kadar iyi ise arka tarafı da bir o kadar iyi. Arka tarafı ön taraftan çok daha rahat diyebiliriz bu araç için. Bütün kalite algısı burada da devam ediyor. Hiçbir şeyden kaçılmamış. Arka taraftan da söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi sürüşe geçebiliriz. Evet, şimdi aracın dışını bitirdik, içini bitirdik, geldik sürüşe. Evet, BMW 520i'nin içerisindeyiz şimdi. İlk başta söylemek istediğim bir şey var. İçeride sen bahsetmiştin ama bu siyah tavan. Gerçekten hani bizim sürdüğümüz otomobillerde hiç böyle bir özellik yoktu. Bu otomobilde ilk defa karşılaşıyoruz diyebilirim. Daha önce bu tür otomobiller içinde bulunmuştuk ama yani bu otomobildeki hava biraz daha farklı. Gerçekten diğer BMW'lerden de çok daha ayrı bir hava katmış diyebilirim benim açımdan. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Özellikle bu siyah tavan araca gerçekten güzel bir ambiyans katıyor. İçerisi simsiyah olsun isterseniz otomatik kapanan bu sunroof perdesi içerinin simsiyah olmasını sağlıyor. Artı olarak araçta siyah tavan bej renk kombinasyonuyla satın alındığı için aracın içindeki ortam gerçekten hoş bir his uyandırıyor. Evet, yani dediğin gibi hem hoş hem tavandan dolayı sportif hem alt taraftaki bej renkleri, derinin kalitesi dolayısıyla da bayağı bir hani luxury ismine yakışır bir hava var içeride.
Şimdi motordan bahsedelim istiyorum ilk önce. 1.6 litrelik bu motor. Şu anda motor sesi hiç içeri gelmiyor zaten. Evet. Yani bu aracın yalıtımı ile ilgili söylenebilecek hiçbir şey yok. Hani 140-150'lere kadar çıktığınızda bile diğer araçlarda 90'la 80'le aldığınız motor sesini, rüzgar sesini bu arabayla almıyorsunuz bile. Bu zaten bambaşka bir durum. Burada sebebi de aslında aracın arka tarafını incelerken fitillerden bahsetmiştim. Bu kadife fitiller artı olarak hani sınıfının getirdiği bir şey, tamam bu, ama şu kısımlarda özellikle kullanılan plastikler, fitillerin üstüne geçiyor, contalar falan, çok fazla yalıtım var. Artı olarak arabada çift cam olması bu sessizliğin yegane sebebi bence. Ama Alper'in de dediği gibi kesinlikle aracın motor sesini özellikle alt devirlerde hiçbir şekilde duyamıyorsunuz. Sadece ufak bir arkada fon müziği gibi çalıyor, öyle düşünün. Evet, doğru bir söz oldu bu. Şimdi 3 tane kasisten geçtik. Buradaki konfor nasıl? Şu an biraz daha bozuk bir zeminden geçiyoruz. Konfor nasıl? Ya ben şöyle düşünüyorum. Konforu gayet güzel arabanın. Gerçekten bunun üstüne zaten söz söylemeye çok da gerek yok. Zaten kendini kanıtlamış bir araç. Alper, sence aracın konforu nasıl? Yani konfor, burada kasislerden falan geçiyoruz. Biraz daha bozuk bir zemindeyiz. Bozuk bir asfalttayız. Kötü bir asfalttayız. Yani şu ana kadar sürdüğüm en rahat arabalardan biri diyebilirim. 18 jantına, biraz daha düşük yanağına rağmen bu modelde bu. Ben aksini düşünüyorum burada. Neden? Aslında BMW karakteristiğini çok taşıyan bir araba bence. Çünkü özellikle ince kasisleri, örneğin yoldaki ince pürüzleri vesaire çok kolay hissettirirken derinleri çok güzel sönümlüyor. Ama bunun tek bir sebebi var. Araç BMW genleri taşıdığı için spor sürüşe her zaman hazır. Yani bu araba 5 serisi bir araç. Ona rağmen araç sportif bir sürüce sahip bence. Sen sürücü koltuğundasın ama ben yandan hissettiğimi söylüyorum sana. Araba daha spor tarafta kalıyor sanki bu sınıfta olmasına rağmen. Sen ne düşünüyorsun? Ya evet, konfor diyoruz ama bu araba yani uzun yolda daha çok kullanılacak bir araba. Çok şehir içi olmasa da dediğin gibi derin çukurlarda gerçekten çok iyi bir sönümlemeye sahip bu süspansiyon sistemi. Yani direksiyonda BMW'nin direksiyonu çok övülüyor biliyorsun. Hani bu mekanik hisleri olsun, biraz daha hisli bir direksiyon olsun. Açıkçası ben Seat kullanıcısıyım. Elektromekanik direksiyon var orada da. Fakat çok fazla bir fark göremedim. Hatta bu aracın büyüklüğünden midir yoksa lastiklerden midir bilmiyorum ama yani düşük hızlarda bir hissizlik var. Bu tabii belki de kullanıcıya kolaylık olsun diye yapılmış da olabilir. O hissizlik dediğin gibi 5'e özel bir özellik. Biliyorsun 2 aya yakın 1.16 ile bir serüvenim oldu benim. Orada mesela onun direksiyonu biraz daha ağır kalıyordu. Evet, yani bu çok büyük bir araba, çok ağır bir araba. Herhalde kullanıcıya biraz daha kolaylık olsun diye yapılmış olabilir. Ama direksiyon hissi mesela yine birle aynı. Dediğim gibi BMW genleri hani hepsinde var. BMW'nin en güzel yanı da bu zaten bence. Arabanın bir, yani gözlerinizi bağlasalar, direksiyona oturtsalar mutlaka BMW olduğunu anlayabilirsiniz bence. Ya bir sportif karakterin her zaman şu anda yavaş gitsek de ben bu virajı çok iyi dönerim, burada hareketimi çok iyi yaparım gibi şeyler size aktarıyor. Otururken de, sürüş yaparken de. Ya mesela Mercedes'te durum böyle olmuyor. C'de farklı, E'de farklı, A'da farklı. Ama BMW'nin bu özelliği bence bayağı öne çıkıyor. Alper, yakıt tüketimimiz ne alemde? Yakıt tüketimi şu anda bakıyoruz. Aracımız biraz fazla yakıyor. Şu an direksiyon açımdan dolayı pek göremiyorum ama bugün test dolayısıyla biraz fazla, çünkü biraz fazla rölantide kaldı araba. Biraz dur kalklar fazla oldu. 12 litre diyebilirim şehir içi. Bu gidip geldiğimiz güzergahta 12 litre yaktıysa şu anda birçok B sınıfı araçta aynı yakıt yakıyor diyebilirim. Yani ortalama düşse 7,5-8'lere, hadi C diyelim linçlemesinler. Yani baktığınız zaman aracın boyutuna, kütlesine, motor hacmine göre, şimdi 1.6 olduğunu ve 2 tona yakın olduğunu unutmayalım. Bence gayet güzel yakıt değeri. Yani uzun yolda da bunu 6'ya çok düşmese de 7 seviyelerine, 7,5 seviyelerine düşürebilirsiniz. Biraz daha 110-120 bandında sabit giderek. Ya düşün, tonaj olarak yine kanalda videosu olan bir arabadan örnek verelim. S60 ile kıyasladığımızı varsay. O arabayı ben Denizli'ye kadar kullandım. Full eko ve 90 km sabit hızla. 8.1 litrenin altına düşüremedim. Bu da 2 litrelik turbo benzinli bir arabaydı. Bundan biraz daha hafifti aslında. Evet, ama yani bu değerler gerçekten kıyaslama yaptığım zaman aşağıda kalıyor bayağı. Bunu kimle kıyaslıyorlar? Tabii ki de bunun dizel kardeşiyle kıyaslanıyor. Hem 2 litre olması hem dizel olması tabii
bu arabada onu daha çok tercih edilir kılıyor. Fakat bu motorda şehir içinde kalkışlarda biraz isteksiz olsa da otoban hızlarına çıktığında herhangi bir sorun yaşatmıyor. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Benzinli arabanın keyfi ve konforu gerçekten dizelde yok. Yani bu yalıtım onda da var. Aynı temanın üzerine kuruluyor aslında hikaye. Fakat bu kadar yalıtıma rağmen dizel sesini asla kesemiyorsun. Örneğin Porsche'ları düşün. Tabii yani her zaman dizel motor sesi oluyor arabada. Evet. Dizel motor sesiyle benzinli motor sesi arasında kulak tırmalayıcı bir fark var bildiğiniz üzere. Bundan kaynaklı bu arabanın benzinli tercih edilmiş olması bence çok hoş bir durum. Yani şu an premium hissine biraz daha premium bir hava katıyor. Evet. Dizel olsaydı bu kadar sessiz olmayacaktı, bu kadar rahat olmayacaktı. Aracın gidişi dizellerde biraz daha farklı. Kesinlikle. Çok sevmediğimiz bir karaktere sahip dizeller. Vites geçişleri nasıl buluyorsun Alper? Vites geçişleri tam otomatik, 8 ileri bir şanzıman bu. ZF. ZF şanzıman. Yani şanzımana söylenecek bir şey yok aslında. Gerçekten çok rahat, çok pürüzsüz geçiyor. Bu kadar. Çok iyi bir şanzıman. Yani zaten frenlerden, dış incelemede bir boyutundan vesaire de bahsetmiştin. Lastikten de kabaca bahsettik orada. Aracın genel hatlarıyla gayet güzel bir sürüş keyfi ve yolcu deneyimi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında... Ya frenlere şunu ekleyeceğim ben sana. Bizim kullandığımız araçlar genelde en fazla 1300 kilo bandında. Fakat bu araba şu an 2 tonun üzerinde diyebilirim. Bizim 2 kişi artı 70 litrelik yakıtımız içinde bulunduğu halde ilk başta durmayacakmış hissi veriyor. Yani bizim kullandığımız araçlar küçük olduğu için frene bastığımız an duruyormuş gibi bir hava veriyordu bize. Tabii ki de bununla 100 kilometre hızdan sıfıra inişi bizim otomobillerimizden gerçekten daha kısa mesafede durabilir, daha iyidir. Ama ilk başta böyle büyük araç kullandığınızı size hissettiren bir fren pedalı var. Mutlaka. Ya bir de aracın burnunu bayağı gördüğün için evet. onun o da farklı etkisi, bir his zaten. Onun da etkisi oluyor. Yani genel hatlarıyla bence araba dört dörtlük bir araba. Gayet güzel bir araba. Özellikle kime hitap eder derseniz zaten bunu benim söylememe gerek yok. Herkesin bildiği bir durum. Makam aracı olur. Yalnız arka yaşam alanı yine segmentinde rakipsiz değil. Evet, çok daha geniş, çok daha ferah rakipleri var. Evet. Yani bir alt segmentte bundan daha büyük hacme sahip, arka hacme sahip araçlar da var. Fakat bu konfor öğeleri onlarda bulunmuyor. Aradaki en büyük fark bu oluyor zaten. Bir de öndeki kalite arkada devam etmiyor genelde. Burada birebir aynı kalite her arkaya şey taşınmış. kopyala yapıştır olmuş. Çünkü araçta herhangi bir malzemeden çalma gibi bir dert yok. Araç tamamen kendi kalite açısından kanıtlama derdinde üretilmiş bir araç. Bundan kaynaklı aracın konfor öğeleri vesaire dolu dolu bir araba. Bu arada hiç özelliklerden bahsetmedik. Koltuk ısıtma vesaire var. Koltuk soğutma yok ama sanıyorum Koltuk soğutma yok fakat ısıtma var. Yani bu araç Executive Luxury Line. Makyajlı kasanın en son gelen üyelerinden. Yani bu araçta yok. Anlatmaya kalksak 1 saati geçecek özellikler. 2 saat, 3 saat olur her özelliği söylemeye kalkarsa. Otomatik klimamız, çift bölgeli. Aynen aradığımız bir özellik zaten. Bu araçta zaten aradığımız özellik bir deri koltuk var. Koltuk ısıtma var mı? Ekstra olarak belki koltuk soğutma vardır. Evet. Ama yani çok gerekli değil açıkçası. Gayet güzel dolu bir araba. Atladığımız bir şey var mı ona bakıyorum. Ses sistemi. Şimdi kısa incelemede aracın içini ben incelerken Harman Kardon deyip geçtim ama araçta onun üzerinde hoparlör var. Artı olarak subwoofer'la destekleniyor. Gerçekten merkezli bir müzik zevki ortaya koymuş oluyor araç. Normalde ses sistemlerinde sahne olmaz. Fakat bu aracın sahneleri vesaire gerçekten çok fazla üzerine çalışılmış ve güzel bir ses sistemine sahip araç. Gerçekten opsiyon almaya değiyor bu Harman Kesinlikle. Kardon'lara. Aradaki fark. Bir de ekstra eklemek istediğim bir şey var. Birkaç kişi daha bunu internette videolarda da görmüştüm. G kasa kodlu 520'ler yani 5 serisindeki Harman Kardon'la bu F kasadaki Harman Kardon arasında ciddi farklar varmış. Kalitesi biraz daha düşük olduğu söyleniyor. Evet yani bu araç şu ana kadar içinde bulunduğum araçlarda ses kalitesinde en iyi diyebilirim. Benim kendi sürdüğüm, kullandığım, içinde bulunduğum araçlar arasında. Gerçekten çok iyi, çok net basları yani şununla kıyaslayabiliyorum. En son öyle müzik dinlediğim araba Porsche Cayenne mesela. Ama kıyasladığımız arabalara bak. Evet. Yani ciddi bir düzey farkı var aralarında fakat ses olarak bana onu anımsattı nedense. Onda da yine Bose ses sistemi vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Bose olabilir. Yani durumlar bu şekilde. Aracın temel hatlarıyla size incelemeye çalıştık. Yine zaten sorunuz olursa yorumlara yazarsanız en kısa sürede cevaplanacağınızdan şüpheniz olmasın. Herhangi bir soru olursa mutlaka yazın bize yorum olarak. Yorumlarda bekliyoruz. Bu arada buraya kadar izlediyseniz de aşağı inip abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Abone sayımız da 1000'e yaklaştı. 1000 abonede, bu arada spontane söylüyorum bunu, Alper'in haberi bile yok. 1000 abonede bir hediye çekilişi
yine yıkama ürünleriyle alakalı bir çekiliş yapabiliriz sizler için. Ben de şu an yeni duydum. Benim de haberim yoktu. Bana Morali da sürpriz bozuldu. oldu. Evet, söylemek istediğin başka bir şey var mı Alper? Yani bu araçla ilgili söylenecek çok fazla şey var ama yani videoyu kısa tutmak adına da diyebiliriz bunu. Çok uzun tutmak istemiyoruz. Herkesin Sıkıcı bildiği olmasın. bir araç sayılır. Evet, sıkıcı olmasın. Benim de araçla alakalı anlatacaklarım, söyleyeceklerim, ekleyeceklerim bu kadardı. Artık videoyu kapatabiliriz. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Videoları takipte kalın. Görüşmek üzere.